Koray, bu tetikleyici olmak, aksiyon, oyunlaştırma tekniklerini düşündüğümde aklıma kanca modeli ve döngü tasarımı sorusu geliyor. Bize bu konuyla alakalı da bilgi verebilir misin? Tabii şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Bu kanca modeli Nir Eyal denen bir üstadın modeli. Dolayısıyla biraz ondan örnek vermek istiyorum ki nasıl bir kurgusu var bunun. Şöyle yapalım istersen. Mesela kendim için gerçek bir kurgudan yola çıkayım. Diyelim ki ben bir gitar alacağım. Araştırıyorum falan. İşte bugün baktım, Google'ladım. Ondan sonra yarın bir arkadaşıma sordum. Böyle bir sürecin içindeyim. Kanca modeline bunu şimdi oturtmaya çalışacağım. Telefonuma bir bildirim geldi. Bu benim için bir tetikleyici. Bir numaralı şey aslında tetikleyici. Bir bildirim geldi. Ben telefonumu çıkardım. O tetikleyici ne yaptırıyor bana? Bir aksiyon almamı sağlıyor aslında. Bakın bir tetikleyici. Tetikleyici ne? Bildirim. İkinci kısımda aksiyona geçiyorum. Aksiyonum ne? O bildirimi tıklayıp, yani Instagram'dan geldiğini düşünelim. Instagram'a giriyorum. Girdiğimde bana bir şeyler göstermesi lazım orada. Ya benim ilgilendiğim alanla ilgili gitar alacağım ya. Bir gitarları göstermesi lazım. Birazcık böyle küçük bir pastanın ucunu göstermesi lazım. Girdim, tetikleyici, aksiyonumu yaptım, sisteme girdim. Ödül ne? Ödül olarak da aradığım tarzdaki gitarları önüme çıkardı. Kaydırarak bakmaya başladım ben gitarlara. Bakın sistem nasıl çalışıyor? Ben bir gitar arıyorum, gitar alacağım. Bildirim geldi, tetikleyici. Aksiyona geçtim, açtım. Aksiyona geçtikten sonra küçük de olsa minik bir ödül geldi. Yani gitarları görmeye başladım. Aa, ben de zaten bunları arıyordum diyorum. Tamam. Dördüncü etaba geldiğimizde de artık bu sistemin yatırımı, yani return of investment kısmı var. Yatırım dediğimiz kısım. Artık benden, eğer ben orada bir şey yaparsam bu yatırıma giriyor. Bir şey yapmaktan kastım ne şu? Mesela oradaki gitarlardan birini beğendiğimde artık yatırım tamamlanmış oluyor. Yani benden beklenen o tetikleyicinin yatırımı tamamlanmış oluyor. Veyahut da ben bir üst şey de yapabilirim. Oradan gitarlardan birine girip altına yorum da yazabilirim. Aa, bu tam benim aradığım gitarmış diyebilirim. Bakın bu da bir yatırım. Bana o mesajı gönderen aslında temelde istediği şey zaten o gitarlardan birini beğenmek olabilir veyahut da bir yorum yapmak olabilir gibi düşünebilirsin. İşte kanca modeli tam da bu. Balığı yakalarken kanca kullanıyoruz ya, ucuna yem takıyoruz, onun gibi düşünün. Bir tetikleyici geldi. Ben o tetikleyiciye istinaden telefona girdim, Instagram'a baktım. Aa dedim, küçük bir pastayı orada bana sunuyor. Aa dedim, ne güzel, benim aradığım gitarlara çok yakın, güzel şeyler varmış. Kaydırdım, baktım. Zaman geçirdim orada, 5 dakika zaman geçirdim. Bu bir yatırım. Zaman geçirmem bir yatırım onun için. Beğendim gitarı, o da bir yatırım. Hatta yorum yaptım. O grupla temasa da geçmeye başladım. İşte bu da o yatırımın return of investment'ı, yani geri dönüşü gibi düşünebilirsiniz. Kanca modeli genel itibariyle çalışma sistemi buna yakın. Bunu birçok sistem ve kurgu zaten yapıyor şu anda. Ama biz bunu aynı zamanda oyunlaştırmanın bir araçlarından biri olarak da kullanabiliyoruz. İşe yarar bir model mi diye sorduğunuzda yarıyor. Yani hepimiz neredeyse bu hook içinde dönüyoruz gün içinde. Dolayısıyla işe yaradığını söyleyebilirim. Ama kurgu anlamında ayrıca tek tek tasarlanmalı. Oyunlaştırdığın kitlenin motivasyon unsuru ne? Oyunlaştırdığın kitle ne arıyor? Bunlar zaten çalışılıp böyle kurgulanmalı bu sistem.